Şimdi ilk etapta birazcık işin göçmenlik kısmından bahsedeceğim. Göçmenlik duygusundan. Hani buraya tabii ki her yeni gelen ve adapte olmaya çalışan insanlar gibi ben de başta bunun tabii zorluğunu yaşadım. Çünkü uzun bir süre kendi ülkenizde yaşadıktan sonra farklı insanların olduğu bir ortama geldiğinizde ister istemez bir adaptasyon süreci oluyor ki bu çok normal. İnsanlar yabancı, konuştuğunuz dilde konuşmuyorlar, olaylara bakış açıları sizinki gibi değil gibi gibi farklı farklı şeylerle tabii ki karşılaştım. Yani bunu daha önceki bir videoda aslında birazcık değinmiştim nelerin beni zorladığına dair. Zorlanmanın haricinde nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda. Son dönemde ülkemizde artık bu hani farklı bir ülkeye çalışarak gitmeyle göç etmek birazcık daha arttı gibi gözlemliyorum ben de. Hani bunun nedenlerine girmeyeceğim. Herkesin kendine göre farklı nedenleri var tabii ki ama işin psikolojik bir boyutu da var. Orası kesin. Sonuç olarak hepimiz ülkemizi çok seviyoruz ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki bunu normalde mesela dışarıdan biri söylediğinde bana itici gelir aslında bu. İşin doğrusu gerçekten de bu. Avrupa'daki ülkelerin ya da başka ülkelerin bu şekilde 4 mevsimi bir arada yaşayabildiği bir ülke. Bu kadar geniş bir yemek kültürü, tarihi. Çoğu ülke bu tarz şeylere sahip değil. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki göçmenlik duygusu insanda birazcık bir farklılık yaratıyor. Evet, bir takım hayallerle, bir takım düşüncelerle geliyorsunuz buraya. Ama birincisi hava alışık olduğunuz bir hava değil. Ben özellikle Hollanda açısından konuşuyorum tabii. İngiltere'yi, Almanya'yı ya da diğer Avrupa ülkelerini bilmiyorum ama Hollanda biraz daha kuzeye yakın olduğu için soğuk. Yani hava güneşliyken 1,5-2 saat sonra deli gibi yağmur yağabiliyor. Sonra yağmur duruyor, fırtına çıkabiliyor. Hani rüzgar anlamında. Tabii Hollanda'nın da yazı var, kışı var ama dediğim gibi yani Türkiye'de bu kadar kışları sert geçmiyor. Onu söyleyebilirim ve yazın yağmur yağma olasılığı çok yoktur mesela İstanbul'da. Hani burada bir çık daha o durum var. Bunların haricinde yani başka insanı zorlamaz ama yemek beni gerçekten zorladı. Kendim çok fazla evde yemek yapmayı, kendim normalde evde çok yemek yapmaya alışık olmadığımdan değil ama dışarıdaki yemek yani cezbedici gelmiyor. Yani bazen mesela düşünüyorum bugün dışarıda yiyeyim, dışarıdan bir şey yiyeyim ama ne yiyeyim diye düşündüğümde seçenekler o kadar kısıtlı ki. Dolayısıyla bu bende tabii bir etki yaratıyor. Daha çok evde kendim yapmaya yönlendiriyor öyle söyleyeyim. Ama yani dışarıdan çok rahat çok lezzetli şeyler yiyebiliyorsunuz. Dediğim gibi yemek tabii ki bir tabu değil. Ama hani ben yemek yemeyi seven bir insan olduğum için burada hem bir de pahalı yani. Hem güzel değil hem pahalı. O da enteresan. Sonuç olarak olduğunuz yerdeki insanların hepsi yabancı. Dil olarak yani İngilizce ile anlaşmak zorundasın. Dolayısıyla farklı farklı milletten insanlar var. Sadece Hollandalılar değil, Hintliler de var, Çinliler de var, İspanyol, Brezilyalı yani bir sürü milletten insanlar var. Aslında farklı bir mozaik oluşturması anlamında güzel ama tek tip bir insan olmadığı için de bu aslında farklı birçok da insan kültürü demek oluyor bir noktada. Arkadaş ortamı da aslında büyük bir etken. Sonuç olarak Türkiye'den ayrılan bir insan aslında yerleşik, yıllardır kurduğu arkadaşlıklarını da bırakarak sıfırdan başlamak için geliyor. Başta bunu tabii hani kendim bir noktada halledebilirim de diye düşünüyor olabiliyorsunuz ama yani bir şekilde hallediyorsunuz ama sonuç olarak arkadaşlarınızı özlüyorsunuz ve burada arkadaş edinmek çok da kolay olmuyor. Tabii ki birçok community var. Onun avantajı var mutlaka. Ya farklı farklı gruplardan farklı farklı etkinliklere katılıp arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Hani bu çok normal ama bir noktada insanlar burada kendi hayatlarına daha çok ister istemez kendi hayatlarında ilerliyorlar. Tabii ki bizim ülkemizde de benzer durum var ama yine bir noktada o kalıplaşmış o arkadaş grubunuzla ve arkadaşlarınızla görüşmek için yine bir şekilde vakit bulabiliyorsunuz. Hani bu burada birazcık daha kısıtlı gibi geliyor bana. Dolayısıyla yani göçmenliğin bu tarz tarafları var. Birazcık da iş hayatından bahsedecek olursam yaklaşık 9 yıldır çalıştığım bir firmadan ayrılarak geldim buraya ki 9 yıl çok uzun bir süre. Yani iş hayatıma neredeyse o firmada başladım ve birçok farklı sürecini de gördüm aslında. Büyük tecrübe edindim orada. Zaten oradaki tecrübe beni buraya getirdi. Ama
sonuç olarak her şirketin bir çalışma kültürü olduğu gibi siz bir de farklı bir ülkedeki insanların çalışma kültürüne alışıyorsunuz. O da farklı. Yani atıyorum bir saat öğle arasına ya da ne bileyim 45 dakika öğle arasına alışmışsınız ama burada insanlar 20 dakikada, hatta toplantıda bir sandviçle birlikte öğle arasını geçiştirerek ilerliyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki yani bu takılınacak bir konu mu? Takılınmıyor ama bir noktada o kadar toplantıya, o kadar işle ilgili şeye girdikten sonra insan şöyle bir yemeğini yemek istiyor, birkaç sohbet etmek istiyor. Onda bile hala toplantıya bir ekmek arası veya bir sandviçle beraber devam etmek, yani genelde Hollandalı insanlar öğle arası onlar için böyle bizdeki gibi hani bir çorba yiyeyim, bir salata yiyeyim, bir şey yiyeyim gibi bir durum olmadığı için bir kara ekmeğin arasına bir kaşarla beraber geçiştiriyorlar. Yani zaten bence bizi Hollandalılardan yemek olarak ayıran en büyük şeylerden birisi, biz yemek için yaşıyoruz, onlar yaşamak için yiyorlar gibi bir durum var. Dolayısıyla hani bunun haricinde güzel tarafı, tabii olumsuzmuş gibi konuşuyorum ama güzel taraflarından bir tanesi saatler esnek. Yani esnekten kastım şu: belli bir iş başlangıç saati yok aslında. O birazcık daha size bağlı, toplantılarınızı organize etmenizi. Karşılıklı bir güven ortamı var ve bu güven ortamında çarklar o kadar iyi dönüyor ki siz de bu güven ortamındaki sıkıntı, yani siz de bu güven ortamını bozmuyorsunuz. Yani çalışmanız gereken saati, çıkmanız gereken saati yazılı bir kural olmasa da biliyorsunuz. Bazen işiniz uzarsa da uzatıyorsunuz. Erken çıkmanız gerekiyorsa da çıkıyorsunuz. Bu anlamda size bırakmaları bence güzel bir şey. Bunun haricinde tabii şu an ben bir önceki pozisyonumda İngilizceyi de tabii ki kullanıyordum ama buradaki kadar tabii ki yoğun bir şekilde değil. Dolayısıyla İngilizcem böyle en üst seviyede olmadığından dolayı ve işimle alakalı bazı terminolojiler de yabancı geldiği için başlarda birazcık zorlanmadım değil. Tabii bir noktadan sonra artık neyin ne olduğunu bir duya duya alışıyorsunuz ve İngilizce konuşmak da bir noktadan sonra İngilizce düşünmekten dolayı, o kafadaki çeviriden dolayı o da ilk başlarda zor gelmişti ama şu an onu da oturtturdum. Artık çat diye hani konuşabilir veya durup Türkçe'ye geçebilir hale bir noktadan sonra geliyorsunuz. Ama şu bir gerçek, bazen İngilizce konuşmak yoruyor beni. Yani Türkçe çatır çutur konuşmayı özlemiyor değilim. Ama tabii ki bunun da bana farklı katkıları olduğunu düşündüğüm için o anlamda yadırgamıyorum. Farklı bir iş yapış şekli, farklı bir iş ahlakı gördüğüm için de bunun bana kattıklarından dolayı işin doğrusu memnunum. Ama genel anlamlarıyla artıları var, eksileri var. Ya mesela güzel mi kötü mü olup olmadığından emin olmadığım bir tane şey var. O da Hollandalıların açık sözlü oluşu. Aslında bir taraftan iyi. Bir konuyla alakalı siz kafanızda bir şeyler kuruyorsunuz belki ama aslında öyle bir şey yok ortada. Ya da bazen siz gidip ya ben böyle bir şeyler düşündüm ama böyle bir şey var mı diye de o açıklıkta olabiliyorsunuz. Hani o imkanı veriyorlar ya da direkt size fırsat bırakmadan senin bir kafan takılıyorsa da gel konuşalım deyip hani o öyle bir rahatlatıyorlar. O anlamda benim çalıştığım en azından Hollandalılar açısından şanslı olduğumu söyleyebilirim. Dolayısıyla da hani şu an iş hayatıyla alakalı artıları var, eksileri var ama genel anlamda bir öğrenme sürecinde de olduğum için bir şeyleri yeni memnunum. Yeni bir şeyler öğrenmenin insanı daha diri tuttuğuna inanıyorum hep uzun zamandan beri. Dolayısıyla hani bu da bana iyi gelen şeylerden birisi. Birazcık Hollanda ile ilgili konuşursam, hani göçmenlikten bahsettim, iş hayatından bahsettik. Hollanda ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Beni özellikle hani evet yemek konusunu eleştiriyorum ama işin şöyle de bir kısmı var. Genel olarak buradaki besinlerin bir noktada farklı olduğunu hissettim ister istemez. Hani birincisi alım gücü yüksek olduğu için o besinlere Türkiye'dekine nazaran daha evet alınabilir bu deyip hani alabiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Ve hani organik olan şeylerde kafada bir soru işareti çok olmuyor. Hani bizim ülkemizde bu birazcık daha kötü anlamda kullanıyorlar demek istemiyorum ama ister istemez hissediyor, yani tadından vesaireden de anlıyorsunuz zaten. O besinlerin erişilebilir olması güzel geliyor bana. Yani balıkları mesela enteresan gelecek. Dikkatimi çeken şeylerden birisi burada mesela tabii birkaç tane yöresel yiyecek var, atıştırmalık var diyeyim.
Bir tanesi de Hollandalıların çokça tükettiği bir balık aslında. Balık kızartması gibi. Kibbeling diyorlar genel olarak. Balığı nerede yerseniz yiyin. Cam mekanın arkasında birkaç tane balık var yani. Birkaç tane dedim. Tepsinin içinde balıklar var. Aslında oradan koyup size bir kaseye verip hani direkt takdim edebilir. Her yeni gelen siparişte hepsini kızartıyorlar tekrardan. Yani oradakileri değil, yeni balıkları atıyorlar. Çiğ balıkları o an kızarıyor ve o an taze taze sıcak sıcak çıtır çıtır yiyorsunuz. Ki Amsterdam'a gelenler de deneyimlemişlerdir. Patates kızartmasında da öyle. Yani kenardaki bir patates kızartmasını koymuyorlar. Direkt o an kızarıyor ve ondan koyuyorlar vesaire. Yani şu açıdan yemek anlamında bence böyle bir kandırmaya, farklı bir şey katmaya değil, tam tersi karşısındakine iyi bir besin sağlamaya çalışır bir halde görüyorum işin doğrusu. Yani bazen mesela hani yani sadece gözlem bu. Yani belki benim yaşadığım tecrübe olabilir bu. Genellemeyeceğim asla. Ama mesela bazen bazı yerlerdeki yediğiniz mayonezlerde hani bizim ülkemizde hani suyla karıştırılıp paketin içerisinde yani bir kabın içerisinde gelip sizinle onu yani mayonezlikten çıkma ihtimali bizde biraz daha fazla. Dediğim gibi ön yargı da olabilir ama yani gözlemim bu. Hani tadından onu hissedebiliyorsunuz zaten. Bunun haricinde hava dediğim gibi bunun havadan bahsettik. Yani zorlayıcı tarafları da var ama ben genel olarak çok fazla trafik ve çok fazla arabanın etrafta olmamasından ötürü çok böyle ne derler boğuk bir hava hissettiğimi de düşünmüyorum. Yani içinize çektiğiniz havada tabii buradaki en büyük şeylerden birisi doğayı korumaya çalışmaları ve yeşile önem vermeleri. Dolayısıyla havada bir temizlik var. Anlatamıyorum, ölçemiyorum ama o temizliği hissediyorum. Dediğim gibi yani benim şu an söylediklerim tamamıyla hani benim gözlemlerim ve asla kendi ülkemize kötülediğim bir şey değil. İstanbul'un bu kadar kalabalık olması hiçbirimizin suçu değil. Burada farklı şeyler var ama bu kalabalıklığın getirdiği etkileri hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla farklı bir yere gidince de kıyaslama imkanınız oluyor bir noktada. Bunun haricinde yani genel olarak burada insan haklarının zaten çok öncelikle tutulduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla insanlar sizi bir birey olarak değerlendiriyor. Size saygı duyuyorlar. Sizden bir şey almaya çalışıyorlar. Yani kimin hangi dinde olduğu, hangi cinsiyette olduğundan çok insan olması ve karşısındaki kişiyle nasıl bir etkileşimde olduğu önemli. Bizde birazcık daha tabulara bağlı. Dolayısıyla hani insan olabilmeyi ilk başta karşındaki insanla o şekilde iletişime geçmeyi belki kaçırıyoruz ondan dolayı. O da güzel taraflarından birisi bence. Sonuçta insanlar gerek cinsiyet, gerek din, gerek dil, başka her anlamlarda kendi tercihleriyle birlikte hareket etmek isteyebilirler. Önemli olan nokta bence buna saygı duyabiliyor olmak. Kişiyi birey olarak kabul edebilmek. Son olarak Hollanda ile ilgili eklemek istediğim şeylerden birisi de alım gücü yüksek. Yani biz ülkemizde elde etmek istediğimiz bir şey için birazcık daha bir yüksek bir vergi ödeyerek elde ediyoruz. Bu arada burada da vergiler çok yüksek. O ayrı mesele ama maaşınızdan veya sizin ödediğiniz vergi anlamında yüksek. Yani aldığınız bir şey için ekstra bir vergi tekrardan ödemiyorsunuz öyle söyleyeyim. Hani maaşınızda kesilen bir vergi var ya da atıyorum çöp vergisi vesaire su vergisi bir şey vergisi var ama dışarıda yediğiniz şeyler için ya da aldığınız teknolojik ürünler için Türkiye'deki kadar bir vergi ödemiyorsunuz ki bu da sizin biraz daha erişebilmenizi sağlıyor ki bu da güzel şeylerden birisi. Birazcık da son olarak YouTube ve gelecek planlarından bahsedeyim. Şu an hani YouTube'u tamamıyla hobi amaçlı aslında yapıyorum. Normalde benim bundan önce zaten yaklaşık bir 45 bin abonelik bir YouTube kanalım vardı. Yaklaşık 8 yıldır aktif olan bir kanal. Para kazanması da açıktı ve bazı videolarım arama sonuçlarında da ilk çıkıyordu. Ama kanala uzun süre video atmadığım için kanalın etkinliği çok azaldı ve dolayısıyla yeni attığım videolarda YouTube algoritmada çok geriye attığı için toparlanamadı. Dolayısıyla ben de yeni bir kanal açmak istedim ve farkı şu, bir önceki kanalda yüzümü hiç göstermiyordum. Ama şu an bu kanalda yüzümü göstererek içerik sağlamaya çalışıyorum. Çünkü aslında bir önceki kanalda yaptığım en büyük hata izleyiciyle bir etkileşime girmekten çekinme, kaçınmaydı. Ama burada öyle bir şey yok. Bana yapılan yorumları görüyorum ve o yorumlara direkt cevap yazıyorum zaten ve ben de kendi yaşadığım deneyimleri
bu konuyla ilgili arama yapan ve görüp bir şeyler paylaşmak, bir şeyler öğrenmek isteyen insanlara bir şeyler katmak istiyorum ve dolayısıyla bu benim yıllardır hobim gibi bir şeydi, içerik üretmek ve bildiğim şeyleri aktarmak. Bunu bu sefer farklı bir şekilde yapıyorum ve hiçbir şekilde inanın abone sayısına, izlenme sayılarına takılmıyorum. Çok büyüyebilir. 1000 abone bile olmayabilir. Ben sadece burada hani videolarımı kendim de izlediğimde başarılı bir içerik mi değil mi ona bakıyorum ve benim açımdan ilk etapta güzel olması önemli ve aslında bir arşiv oluşturuyorsunuz kendinize de. Yıllar sonra belki tekrardan bakıp bu konuyla ilgili ben bunu demişim deyip düşüncelerinizin değiştiğini de görebiliyorsunuz. O yüzden YouTube kanalında şu an yaklaşık bir 3-4 aydır sanırım içerik üretiyorum. Yaklaşık bir 320'li bir abone sayım var. Dolayısıyla bazı videolarım izlendi, bazıları çok az izlendi. Ama dediğim gibi takılmıyorum. Sonuçta YouTube'un algoritması birazcık sürekliliğe dayalı. Yani haftada bir iki video attıktan sonra bir noktadan sonra kanalınızın uçuşa geçeceği bir zaman olacak. Bunu öngörmek, bunu bilmek tabii ki çok mümkün değil. Süreklilik burada anahtar nokta. Dolayısıyla ben de bunu icra etmeye çalışıyorum. Hem buradaki hayatımı hem de genel teknolojik konularla alakalı bilgiler vermeye çalışıyorum. Daha iyi yere de gidebilir, hiç gitmeyebilir de. Ben elimden geldiğince bunu bir hobi olarak yapmaya devam edeceğim. Buna ek olarak da daha önceki videolarda söylemiştim. Eşim ve oğlum şu an hala İstanbul'dalar. Oğlumun okulunun bitmesini bekliyoruz ve yakın zamanda onlar da buraya gelecekler. Yaklaşık Temmuz-Ağustos ayı gibi. Dolayısıyla sonrasında daha farklı yerlere birlikte gidip onlarla birlikte de belki içerik üretiriz diye kafamda var. Tabii bunun için dediğim gibi kafamda bir kamera fikri var. O kamerayı aldığımda çok daha rahat çekebileceğim bunu. Şu an sadece iPhone'dan çekince işte ne bileyim telefonu tutmak bazen zorlayıcı olabiliyor. Ses kalitesi iyi olmuyor. Dolayısıyla ilerleyen dönemde öyle bir şey de ailemle birlikte de yapmak istiyorum. İlerleyen dönemlerde tabii ki eşim ve oğlum geldiğinde burada birazcık daha onu kapatmış hissedeceğim ama tabii ki ailemi yani annemi, babamı, kardeşimi ve aynı zamanda da arkadaşlarımı tabii ki özlemeye devam edeceğim ama şu bir gerçek hani şu kadarlık süreçte de gidip geldim. Mümkün olabildiğini bilmek de bir noktada rahatlatıyor. Hani belki bir noktadan sonra onlar da ziyarete gelir. Yine biz de tekrardan gideriz. Biraz uzun bir video oldu. Genel bir değerlendirme videosu gibi. Yani hem göçmenlikten bahsettim, hem iş hayatından, Hollanda'dan ve hani şu an YouTube kanalından bahsettim. Hiç bu kadar da konuşmamıştım kamera karşısında. Kariyer rekorumu kırdım diyebilirim. Sizin de bu konularla alakalı kafanıza takılan bir soru varsa, yorumlara sorularınız varsa atabilirsiniz. İçerik üretmeye değer konuları gördükçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim diyorum ve bu videonun şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.